Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çalışmamızı Alize Baby Best ile tavsiye ediyorum. Ben açık bir renkle öreceğim. Daha net anlaşılması için ama bununla da ördüğümü göstereceğim. 3 milim tığ kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz ve 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. İlk zincire bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 12 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve 4. zincire bir tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 12 zincir çekiyoruz. Ve modelimizi girmek için bu sıramızda zemin hazırlıyoruz. Yapacağınız şeye göre zeminimizi hazırlıyoruz. Fazla olmasında bir sakınca yok. Keserek iptal edebilirsiniz, zaten biliyorsunuz. Oluşturduğumuz şu halkanın içerisine bir tane sık iğne örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere bir tane daha sık iğne örüyoruz. Ve devamında 8 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki halkanın içerisine 8 zinciri sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekip dönüyoruz. 8 zincirimiz var. 3 tane zincir sayıyoruz. Dördüncüsüne sık iğne örmeye başlıyoruz. Burada 5 zincirimiz kaldı. Her birine bir tane sık iğne örüyoruz. Toplamda 5 tane sık iğne örmüş olacağız. Bu beşincisi. 3 zincir çekip dönüyoruz. Ve bu ördüğümüz sık iğnelerin üzerine sık iğne öreceğiz. Ama ilmeğin ortasından tığımızı batırarak arkada kalan ipine, ilmeğin arkada kalan ipine sık iğne örüyoruz. Beş tane sık iğnemiz var. 5 tane sık iğne örüyoruz. Her ilmeğe bir tane. Evet, bu sonuncusuydu. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı halkanın içerisine şuraya sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip dönüyoruz ve aynı şekilde örgümüzü çevirip yine sık iğnelere ama ilmeğin ortasından ipimizi batırarak, şu hemen birinci ilmekten başlıyoruz. İlmeğin ortasından tığımızı batırıyoruz. Arkada kalan ipe, arkada kalan ilmeğin yarısına sık iğneleri örüyoruz. Üç zincir çekip dönüyoruz ve aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz.
Bu şekilde devam ediyoruz ve burayı 7'ye tamamlıyoruz. Evet, üçüncüsünü örüyoruz şimdi. 7'ye tamamlayacağız. Yedi tane ördükten sonra 3 zincir çekip dönüyoruz ve yukarı çıkacağız. Beş sık iğne ördükten sonra örgümüzü çeviriyoruz ve sıradaki halkanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere bir tane daha sık iğne örüyoruz. Sonra 8 zincir çekiyoruz. Ve sıradaki halkanın içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekip dönüyoruz. 3 tane zincir sayıyoruz. Dördüncüsüne sık iğne örmeye başlıyoruz. Yine 5 tane sık iğne öreceğiz. 3 zincirle geri dönüp tekrar sık iğne öreceğiz. Az önce ördüğümüz gibi burayı da öreceğiz. Evet, burayı ördüğümüz gibi öreceğiz. Burayı da 7'ye tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'yi ördüm. Tekrar yukarı çıktım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Ve şu halkanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne örüyorum. Dönüyorum ve ipimi bu 3 zincirlik boşluğun içerisine kaydırıyorum. Sonra 6 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı yere bir tane ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve şu 3 zincirin birini atlıyorum. İkincisine sık iğne ile kapatıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum ve sıradaki 3 zincirin içerisine kapatıyorum sık iğne ile. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu sonuncusuydu. 1, 2, 3, 4 tane kafes oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki 3 zinciri atlayacağız. 5 zincir çekiyoruz. Ve şu iki motif arasındaki 3 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Yine bir tane 3 zincir atlayıp bir sonrakine sık iğne ile kapatıyoruz ve burayı da bu tarafı ördüğümüz şekilde örüyoruz. Her iki başta o 3 tane
zinciri atlayıp ikincisinden başlamışız. Şimdi sıranın sonunda buradaki 3 zinciri de atlayacağız. Ve en sondaki şu kenardaki 3 zincire bir tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. Dönüyoruz. İpimizi kaydırıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. 3 tane daha ilave ediyoruz. Bu dönüş için, tepesi için. Dördüncü zincirden sık iğne örmeye başlıyoruz. 5 tane sık iğne öreceğiz. Her zincire bir tane. Burada 8 zincirimiz var. 2 3 4 ve bu da 5.'si. 3 zincirimiz kaldı. 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar sık iğne yapımına geçiyoruz. Aynı şekilde örüyoruz zaten. Üç zincir çekip dönüyoruz ve aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Yalnız bu sırada motiflerimizi yaparken kenarlarda yarımlar var. O yüzden gösteriyorum buraları. Evet, bu şekilde 4 tane hazırlayacağız. Öreceğiz. Ve 4'ü tamamladık ve tekrar yukarı çıktık. Şimdi bir tane kafes atlıyoruz ve ikinci kafese sık iğne ile burayı sabitliyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz ve diğer kafesi sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra 8 zincir çekiyoruz. Ve şu iki trabzanın arasına bir tane kafes burada da atlıyoruz zaten. Diğer tarafta yaptığımız gibi. İki trabzanın arasına 8 zincirimizi sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekip dönüyoruz. 3 zincir sayıyoruz. Dördüncüsüne tekrar sık iğne örmeye başlıyoruz. 5 tane sık iğne öreceğiz. Tekrar modelimizi giriyoruz. Burayı tamamlıyoruz. Şurası gibi tamamlayacağız bütün olarak. Burayı tamamladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Ve yukarı çıktım tekrar. Şuradan tığımı batırayım. Doğru tarafa bakıyorum. Şimdi bir kafes atlıyorum. İkincisine burayı sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer kafesi sık iğne ile kapatıyorum. 8 zincir çekiyorum. Yine yarım model, yarım motif yapımına geçiyorum.
8 zinciri şu en sondaki bir trabzan ve 6 zincirden oluşan boşluğun içerisine sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekip dönüyorum. 3 zincir sayıyorum. Dördüncüsünden yine başlayıp sık iğne örüyorum 5 tane. Her zincire bir tane. Burayı tamamlayayım. Kaç sıra ördüğümü göstereceğim. Yarım örüyoruz zaten. Evet, 1, 2, 3 tane ördüm. Tekrar yukarı çıktım. Ve buradan 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincire sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum ve sıradaki 3 zincire sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve şurayı atlayıp şu iki motif arasındaki şurayı atlıyorum. İki motif arasındaki 3 zincirlik boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve şurayı atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve sonrakine sık iğne ile kapatıyorum. Böyle 4 kafes oluşturacağım. Sonra 5 zincir çekiyorum. Ve yine iki motif arasındaki 3 zincirlik boşluğa şuraya ikili bir trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Şurayı atlıyorum. İkincisine sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 3 zincire kapatıyorum. Bir daha 3 zincir çekiyorum. Sonuncusu ve son 3 zincire sık iğne ile kapatıyorum. Dönüyorum ve şu zincir boşluğunun içerisine bir tane sık iğne örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne örüyorum. Sonra 8 zincir çekiyorum. Kafeslere atlıyorum ve şu iki trabzan arasındaki 3 zincirlik boşluğa sık iğne ile zinciri kapatıyorum. 3 zincir çekip dönüyorum ve tekrar modelimin yapımına geçiyorum. 3 zincir sayıyorum. Dördüncüsüne sık iğne örmeye başlıyorum. Bundan sonrası modelimizin tekrarı. İlk modelimizi nasıl oluşturduk, nasıl yerleştirdik? Onun tekrarını yapıyoruz. Sonra yarımların tekrarı. Bu şekilde devam ediyor. Gerisi sizde. Şimdi ilk sıramızda burayı nasıl oturtturduk? Burayı ve burayı da aynı şekilde oturtturarak örüyoruz. Başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.